Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ikili arama ağacının dinamik bağıl ikili arama ağacının C++ dili kullanarak gerçekleştiriminden bahsedeceğiz. Daha önceki videoda ikili arama ağacının dizi üzerinde nasıl gerçekleştirilebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi de bağıl olarak nasıl gerçekleştirilebileceğinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla bağıl olabilmesi için bir düğüm yapısının bulunması gerekiyor. Bu düğüm yapısında sol çocuğu gösteren bir gösterici ve sağ çocuğu gösteren bir göstericiye ihtiyacımız var. Ve bu göstericiler aslında kendi türünden bir düğümü gösterecektir. Oluşan yapı tabii ki bir ağaç veri yapısı olacaktır. Her bir düğümün en fazla 2 çocuğu olabilir bu ve ikili arama ağacı olduğu için bir düğümün solundaki bütün düğümler o düğümden daha küçük, bir düğümün sağındaki bütün düğümler de yine o düğümden daha büyük değerlere sahip olması gerekiyor ki bir arama ağacı olabilsin ve sayıların geliş şekli ağacın oluşma durumunu doğrudan etkileyen bir şeydi. Dolayısıyla bizim amacımız aramadaki performansı arttırmak ve logenlik bir performansa erişebilmek, ama sayıların geliş şekli sıralı veya sıralıya yakın olduğu durumda tabii ki logenden uzaklaşıp n'e doğru gitmeye başlıyoruz. Ne kadar dengeli bir ağaç olursa bu ikili arama ağacı, o kadar logene yaklaşabiliriz ve logaritmik düzeyde bir arama performansını sağlayabilir. Çünkü arama uzayında her sorguda aslında arama uzayının yarısından kurtulmuş oluyoruz. Tabii ki eğer dengeli bir ağaçsa. Bir diğer geçen videomuzda aslında bu ikili arama ağacının dizi üzerinde nasıl gerçekleştirebileceğinden bahsetmiştik. Ama tabii ki özel senaryolarda bunun mantıklı olabileceğini, çünkü olur da aradan bir düğüm silinmesi durumunda aslında bütün düğümlerin yukarıya doğru taşınması gerektiği seviyelerin değiştiği için dolayısıyla bunun da çok uygulanabilir olmadığından bahsettik. Ama buradaki dinamik ağaç, bağıl ağaçta tabii ki silme kodunu da dahil etmiş olacağız. Evet, masa üstünde bir BST isimli bir klasör oluşturuyoruz ve bu şekilde içerisindeki klasörleri ayarlıyoruz. Başlık dosyalarının bulunduğu include klasörüne girip bizim aslında şu an yazacağımız ikili arama ağacının bağıl olarak gerçekleştirilen ikili arama ağacının başlık dosyası ve tabii ki jenerik yapıda olduğu için bütün kodunda içerisinde bulunduğu dosyayı yazmaya başlayacağız. Evet, demin de bahsettiğimiz gibi ikili arama ağacı, bağlı olarak gerçekleştirilen ikili arama ağacı aslında düğümlerden oluşan bir yapı. Dolayısıyla ilk başta biz düğüm yapısını bu dosyanın içerisine eklememiz lazım. Ve tabii ki bunu ağaç veri yapısı kullanacağı için aslında içerisinde hepsinin public olmasına herhangi bir sorun bulunmuyor. Dolayısıyla bunun aslında iki tane noktası var. Nedir? Bir veri kısmı var. Diğer kısımlarda adres, aslında bir sol çocuğu gösteren adres ve sağ çocuğu gösteren adres şeklinde. Bunu o zaman burada yazmamız gerekiyor. Struct olarak tanımlayabiliriz düğümü ve bu düğümün şablon olacağı için burada tanımlamayı yapıyoruz. Ve düğümün içinde demin de bahsettiğim bir veri kısmı var, data kısmı var ve sol ve sağ çocuğu temsil eden, gösteren göstericiler bulunmakta. Bir tane kurucu fonksiyona ihtiyacımız var. Düğüm oluştuğu gibi bazı alanları otomatik dışarıdan alacak şekilde. Sol ve sağ çocuğu da parametre olarak alıyor ama eğer girilmediği durumda null olarak düğümü oluşturacaktır. Çocukları null olarak oluşacaktır. Düğüm sınıfımız bu şekilde. Şimdi bu düğüm sınıfını kullanacak ağaç sınıfını yazalım. Binary Search Tree'nin kısaltılması BST şeklinde sınıfımızı tanımlayabiliriz. Ve bunun private alanına aslında göstericiyi tanımlayacağız. Tabii ki bu da bir şablon sınıf olduğu için burada bunu da tanımlıyoruz bu şekilde. Şimdi bizim şöyle deminki gibi bir ağaç çizdiğimizde bize öyle bir düğüm gerekiyor ki
bütün düğümlere ulaşabileceğimiz, yani bu yönlü bir graf tabii ki, aşağı doğru yönlü bir graf, aşağıdan yukarı çıkma şansınız yok. Dolayısıyla bize öyle bir düğüm gerekiyor ki bütün hepsine erişebileceğimiz ve biz buna aslında kök düğüm diyoruz. Root ya da İngilizce ismiyle. Nasıl liste veri yapısında liste başı diye bir pointer'ımız vardı, göstericimiz. Çünkü bütün düğümlere oradan erişebiliyorduk. Aynı şekilde ağaç veri yapısında da böyle özel bir göstericiye ihtiyaç var. Bütün ağaçtaki düğümlere ulaşabileceğimiz. Bu da kök, yani root olarak tanımlayabiliriz. Şimdi public kısma geçelim. Private alana tekrar geri döneceğiz. Şimdi kurucu fonksiyondan ağaç nesnesi oluşturulduğu zaman ortada düğüm olmadığı için kök null'ı gösterecek. Tabii ki yine basit fonksiyonlardan devam edecek olursak ağaç boş mu? Bu belki sorulabilecek bir sorudur diyebiliriz. Dolayısıyla burada neye bakacaktır? Köke bakacaktır. Şu durumda başka bir şekilde bunu söyleyebilmesi, şu an elimizde bulunan verilerle söyleyebilmesi, başka bir şekilde söyleyebilmesi imkan dahilinde değil. Dolayısıyla kök eğer null'sa bunun düğüm içermediğini söyleyebiliriz. Şimdi ekleme işlemine gelelim. Ekleme işleminde dışarıdan ekleyeceğimiz veriyi almak zorundayız. Ve burada bizim nasıl bir algoritma uyguluyorduk? Normalde ikili arama ağacında ağaç oluşuyor ve yeni bir sayı geldi, bunu ağaca ekleyeceğiz. Kökten başlıyoruz. Var olan bir noktaya veriyi ekleyemeyiz. Dolayısıyla aşağı doğru gidip boş bir noktaya gitmemiz lazım ama ikili arama ağacının da kuralını bozmamamız gerekiyor. İkili arama ağacında işte burada 10 varsa, gelen sayı 5 ise sol tarafında ilerlemelidir. Çünkü 5 ondan daha küçüktür. Dolayısıyla sol tarafında bir yere yerleştirilmelidir. Yine mesela burada 3 varsa 5 daha büyük olduğu için sağ tarafında ilerlemeli. Bunun gibi işte boş gördüğü yere, boş bir noktaya geldiği zaman da düğümü burada oluşturmalıdır. O zaman bize bu boş yere kadar inecek ve bize oranın adresini verecek. Yani şu noktanın adresini verecek ki biz oraya düğümü bağlayacağız. Ekstra bir fonksiyona ihtiyacımız var. Bu tabii ki dışarıdan çağrılacak bir fonksiyon olmadığı için bunu ben private alanı yazıyorum. Bu ara ve ekle şeklinde bir, çünkü aşağı doğru bir arama işlemi var aslında, boş yer arama. Onun için buraya search and add diye bir fonksiyon yazabiliriz, ara ve ekle. Tabii ki bu nereden başlayacak aramaya? Bunun adresini alıyor ve aynı zamanda bu öz yinelemeli bir fonksiyon. Çünkü ağaçlarda biliyorsunuz bir düğüm de ağaçtır, iki düğüm de ağaçtır birbirine bağlı ya da komple bir şekilde de ağaç diyebiliyoruz. Burada bunun isimlendirmesi olarak belki subnode kullanabiliriz. Yani bir alt düğüm gibi şeklinde. Bir de ekleyeceğimiz veriyi almamız gerekiyor. Buradan da item diyebiliriz. Burada dikkat edeceğiniz nokta bunun referanslı çağrılması. Yani çünkü normal bir pointer olursa siz aşağıdan evet düğümü oluşturursunuz ama yukarıdan geldiğimiz noktada, yani ebeveynin mesela sol veya sağ çocuğun tarafından gelmiştik, o düğümü oraya bağlamayacaktır. Ama referanslı çağırdığımız zaman lokal, yani parametre için yer ayrılmayacağından ben bu şekilde aşağı iniyordum ve dedim ki bunun sağ çocuğu boş, buraya bağla dedim. Tekrar fonksiyonu aşağı, yani çağırdım. Buraya siz bir tane düğüm oluşturursunuz ama eğer referansı göndermezseniz bu düğüm oluşmuştur ama bu bağlantı sağlanamamıştır. Çünkü yukarıdan gönderilen bir adresti ve bu adrese yeni düğümün adresini bağla diyor. Ama aşağıdaki burası ve bunu sildiğimiz zaman bu normal bir parametre sadece ve bu parametreyi siz farklı bir adrese atadığınız zaman yukarıdan çağıranın adresi değişmeyecektir. Yukarıdaki çağıran adresi de değişebilmesi için, yani ebeveynin sol veya sağ çocuğuna bağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada referanslı olarak çağrılması gerekiyor ki bunun için yer ayrılmasın. Bu tamamen bir takma isme dönüşsün. Bu eşittir bir şey dediğimiz zaman o adresi direkt yukarıda çağrılan noktaya atamış olsun. Onun için burada mutlaka referanslı çağırıyoruz. Şimdi bu bir öz yinelemeli çağrım olduğu için bir durma noktamızın olması lazım. Nedir durma noktamız? Boş bir noktaya geleceğiz ki yeni düğümü orada oluşturacağız. Bu da subnode eğer null'a eşitse boş bir noktaya geldik demektir. Subnode null'a eşitse burada o zaman biz düğümü oluşturuyoruz. New
node diyerek ve çocukları bunun null olacağı için, çünkü yeni bir düğüm, çocukları yok. Sadece veriyi benim göndermem yeterli. Bu şekilde veriyi gönderiyoruz buraya ve düğüm oluşuyor. Bunun dışında diyelim subnode boş değilse, o zaman yani null değilse aslında 3 farklı durum geriye kalıyor. Birincisi, üstünde bulunduğu düğümden ekleyeceğimiz sayı daha küçüktür. O zaman sol tarafında ilerlemesi lazım. Ya da üzerinde bulunduğumuz düğümden ekleyeceğimiz sayı daha büyüktür. O zaman sağ tarafta ilerlemesi lazım. Dolayısıyla bu iki durumu yazmamız lazım. Yani önce şu item üzerinde bulunduğumuz düğüm, ki subnode, çünkü null olmadığına göre üzerinde bir yani var olan bir düğümde bulunuyoruz. Bunun datasıyla karşılaştırıyorum. Daha küçükse demek ki subnode'un sol tarafında ilerleyeceğim. Yani üzerinde bulunduğum düğümün sol tarafında ilerleyeceğim. Aynı işlem sıfırdan başlayacak. Dolayısıyla tekrar kod yazmak yerine fonksiyonu çağırıyorum. Buradan search and add fonksiyonu çağırıyorum ama başlangıç noktamız artık nedir? Bu düğümü karşılaştırmamız düğümün sol çocuğudur. Çünkü sol tarafında ilerleyeceğimizi söylemiştik. Sol çocuğunu çağırıyorum ve bu veriyi bir de buraya eklemeyi denediyorum. Eğer orada da düğüm olursa veriyi karşılaştırıp sol ya da sağa bu şekilde boş bulana kadar aşağı doğru, yapraklara doğru inecektir. Diğer bir durum nedir? Verinin üzerinde bulunan düğümden daha büyük olması. Bu durumda da sağ tarafta ilerleyecektir. Yani bu search and add fonksiyonunu yine burada çağırıyoruz. Ama bu sefer sağ tarafta ilerleyecek şekilde adresi gönderiyoruz. Üçüncü bir durum nedir? Eşittir. Yani büyük değil, küçük değil. O zaman veri eşit. İkili arama ağacının mantığı nedir? Arama işlemidir. Arama işleminde bir veri var ya da yok deriz. Bir veriden 3 tane 4 tane var gibi bir soru genelde böyle bir şey cevaplandırılmaz. Onun için else durumu eşit durumdur ve return derim, hiçbir şey eklemeden bu fonksiyonu kapatmış oluruz. Çünkü aynı veri zaten ağaçta bulunuyor. Evet, bunu ekleme kısmından çağıracağız. Search and add fonksiyonunu çağırıyorum ve önemli olan nereden başlayacak? Root'tan başlayacak. Eğer nullsa zaten ilk gelen veri düğüm olacak, kök olacaktır. Ve burada item'ı ekle diyerek gönderiyorum. Ekleme işlemi bu kadar. Yani asıl işlemi zaten bu fonksiyon yapıyor. Ama bu fonksiyon eklemeye nereden aramaya başlaması gerekiyor onu söylüyor aslında. Evet, şimdi de silme işlemine bakalım. Silme işleminde de hangi veriyi sileceğini yine parametre olarak alması gerekiyor. Burada da aslında değişen çok bir şey olmayacak. Bu da ara sili çağıracak aslında. Ve ara sil fonksiyonu yine private alanda olacak. Çünkü bir adres aldığı için dışarıdan gönderen hangi konumdan başlayacağını söyleyemez. Adres veremez. Onun için bu private alanda olması gerekiyor. Ve true false döndürecek. Yani belki de olmayan bir elemanı silmeye çalışıyordur. Search and delete diyoruz buraya da. Ve yine hangi düğümden bu işlemi yapmaya başlayacak bunu alıyoruz. Ve düğüm silineceği için eklemeyle aynı benzer işlemdir. Yani bir düğümün sağ veya sol çocuğuna yeni bir düğüm ekleyerek ne yapıyoruz? Oradaki adresi güncellemiş oluyoruz. Aynı şekilde oradan düğümü silerek de başka düğümlerin gelmesini ya da işte null olmasını sağladığımız için aslında yine bir güncelleme oluyor. Dolayısıyla yine burada referanslı çağırmanın zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ve burada da yine silinecek veriyi bu şekilde almış oluyoruz. Evet, yukarıdakine benzer bir kod aslında bu. Eğer nullsa ama yani subnode nullsa burada direkt düğme ekliyordu. Bu silme kodu olduğu için boş bir noktaya kadar geldik. Aradık. Öyle bir veri yok. Onun için bu ne yapıyor? False döndürüyor. Yani böyle bir verinin olmadığını söylüyor. Bu birinci koşuldu. İkinci koşul, üzerinde bulunduğumuz düğüm zaten verinin eşit olduğu düğüm. Yani aradığımız zaten düğümü bulmuşuz. Yani subnode data eşittir item'sa aradığımız şeyi bulmuşuz demektir. O zaman bu düğümü sil fonksiyonuna gönderecektir. Return delete node fonksiyonuna gönderecek. Bu da silme işlemini aslında gerçekleştirecektir. Bunu birazdan yazacağız. Diğer iki durumsa yani eşit değil, null değil. O zaman ya büyüktür ya küçük, başka bir ihtimal kalmıyor çünkü. Birinci ihtimalimiz küçük olma durumu. Eğer üzerinde bulunduğu düğümden daha küçükse o zaman sol tarafta ilerleyecektir. Sol tarafta ilerleme işi de yine burada dikkat ederseniz bool yaptığı için return'ü çağırmakta fayda var. Bir şeyi döndürecek çünkü. Onun için return, tabii bu ne yapıyor? Öz dinamik olarak aynı fonksiyonu yine çağırıyor.
Bu sefer sol tarafta arayacağı için bu düğümün sol çocuğunu parametre olarak gönderiyor ve tabii ki aynı veri burada da yazılacaktır. Son bir koşul kaldı, ona da else dememiz yeterlidir. Yine return search and delete fonksiyonu çağrı. Bu sefer sağ tarafta, çünkü daha büyükmüş veri. O zaman sağ tarafta gidip bu veriyi aramaya çalışıyor. Evet, ara ve sil aslında bu şekilde bir fonksiyon. Burada aslında yapılan şey sadece düğümü bulmak. Eğer düğüm yoksa zaten false döndürüyor. Düğümü bulmak, çünkü silme işlemini aslında delete not fonksiyonu yapacak. Ve belki de hani bu kodun belki de asıl anlaşılması gereken kısmı burası. İkili arama ağacında bir düğüm nasıl silinebilir? Bunu anlatacağız. Buradaki fonksiyonu yazalım önce bir. Evet, yine aynı şekilde referanslı olarak alması gerekiyor. Ve silme işlemini kodunu geçmeden buradaki durumlardan bir bahsedelim. Silme durumunda, yani mesela şöyle sayılar önce bir geldiğini düşünelim. Ve bunu ağaca ekliyoruz. İlk gelen nedir? Kök oluyor. 4 daha küçük, sola yerleşiyor. 22 bundan küçük, bundan büyük. Yine 2 hepsinden küçük ve 5 bundan büyük, bundan küçük şeklinde ve 40 var. Bu şekilde ikili arama ağacı oluştu. Daha sonra silme işlemi, eğer bir veri silinecekse 3 tane durum vardır silmede. Birinci durum hiç çocuğu yoktur. Yani silinecek düğümün hiç çocuğu yoktur. Mesela 40'ın silinmesi, mesela 5'in silinmesi, mesela 2'nin silinmesi. Bu direkt silinir. Yani bunda yapacağımız hiçbir işlem yok aslında. Direkt silinir. Sadece düğümü belleğe iade edeceğiz. İkinci durumsa tek çocuğu vardır. Tek çocuğu vardır. Bu durumda da aslında kolay, bir nevi listede aradaki düğümün silinmesi işlemidir. Mesela diyelim ki buradan hangisi? 22 mesela, bunun tek çocuğu var. Dolayısıyla ne yapıyoruz aslında? Aradan bunu çıkarmak için bunu buraya bağlıyoruz. Ve o aradan çıkmış oluyor aslında. Ya da tek bir düz çizgi gibi de olabilirdi. Bu durumda yine bu şekilde bunun burayı göstermesi yeterli oluyor. Bunun altında büyük kocaman bir ağaç da olabilir. Bu yapıyı bozmayacaktır. Ve üçüncüsü belki de aslında bizi birazcık uğraştıracak kısım nedir? 2 çocuğu vardır. 2 çocuğu vardır. Silinecek düğümün 2 çocuğu vardır. Bu durumda bizi aslında 2 farklı silme şekli bekliyor. Ya silinecek düğümün solun en sağına gideceğiz ya da silinecek düğümün sağın en soluna gideceğiz. Çünkü 2 çocuğu olan bir düğümün direkt buradan silinmesi, mesela 30'un silinmesi aslında maliyetli bir işlem. Hangisi yukarı gelecek, bütün ağaçtaki düğümlerde sıkıntı olabilir. Biz aslında birazcık daha kolay bir yönteme kaçıyoruz. Nedir bu? Solun en sağına gidiyoruz mesela. Solun en sağı 22. 22'yi getirip buraya yazıyorum. 30'un yerine yazıyorum ve 30'u silmiş oluyorum. Ama bu sefer ağaçta 2 tane 22 olduğu için alttaki 22'yi siliyorum. Bu durumda en fazla alttaki çocuğun alttaki düğümün bir çocuğu olacaktır. Niye? 2 çocuğu olsa bir daha sağa gitmiş olurum. Dolayısıyla tek çocuğu ya da hiç çocuğu olmama durumu zaten kolay bir silme yöntemiydi. Ona indirgemiş oluyoruz problemi. Yani solun en sağına gitmek ya da sağın en soluna gidip oradaki sayıyı getirmek. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bize mesela sol koldan bir tane veri lazım. Bu 30'un yerine yazabileceğimiz. Öyle bir veri olmalı ki buradaki sayıların hepsinden büyük olmalı. Yani sol kanattaki sayıların hepsinden büyük. Niye? Onu oraya aldığımız zaman bir düğümün solunda daha büyük bir sayı bulunamaz. O zaman en büyük sayıyı almamız lazım. O da solun en sağındadır. Onun için solun en sağına gidiyoruz. Ya da aynı şeyi sağ için konuşacak olursak, bu durumda da alacağımız sayı sağ kolun en küçük sayısı olmalıdır. Çünkü daha küçük bir sayı sağ tarafta bulunamaz. Bu da nerededir? Sağın en solundadır. Oradaki sayı gelir 30'un üzerine yazarız ve gidip onu sileriz. Böylelikle aslında küçük bir oyunla biz gerçekten istenen düğümü değil de farklı bir düğümü siliyoruz. Ama veriyi oraya yazdıktan sonra 30 silinmiş oluyor. Önemli olan kullanıcının ne anladığıdır dışarıda. Baktığı zaman evet silinmiş mi? Silinmiş. Bu şekilde ikili arama ağacında silme işlemini uygulayacağız. Tekrar kod kısmına dönecek olursak silme fonksiyonu zaten bunu yapacaktı. Önce bir burada silinecek düğümü, tabii ki bu değişebilir. Del note diyelim buna, silinecek düğüm. Çünkü tek çocuğu veya hiç çocuğu yoksa evet
odur silinecek düğüm ama iki çocuğu varsa silinecek düğüm değişecektir. Şimdilik subnode çünkü bize bu düğümü sil diye gönderdi ama iki çocuğu varsa ben aslında o düğümü silmeyeceğim. Şimdi bunları kontrol edeceğiz aslında kimin silineceğini. Subnode silinecek düğüm diye bana gönderilmişti. Eğer sağ çocuğu nul'sa, bu durumda sola bakmadan çünkü zaten ya tek çocuklu bir şeyi siliyorumdur ya da çocuğu yoktur fark etmez. Dolayısıyla çocuğu da olmasa null'a eşitlemiş olacağım. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir şeyi siliyoruz aslında biz, yani şurada mesela 5 var, biz 5'i siliyoruz. 5'i sildik, işte mesela solun en sağına gideceğiz diyelim ama solun en sağ dediğimiz yer zaten bu ve bunun hiç çocuğu yok. Dolayısıyla direkt bunu yukarıya veriyi alıp bunu silebiliriz. Hiçbir şey yapmadan direkt silebiliriz. Dolayısıyla yukarıdakinin sol tarafı ne olacaktır? Sol çocuğu null olacaktır. Dolayısıyla benim burada subnode'un left'i yani sağ null'sa zaten ya tek çocuk dediğim gibi ya da çocuğu yoktur. Direkt left tarafına bir aslında atlama yapıyoruz. Diğer bir koşul, eğer sağ çocuk null'sa, belki de sadece sol çocuk null'sa. Belki de sadece sağ çocuk var. Zaten bu if'i atladığı an buraya girerse kesin olarak bir çocuğu vardır. Çünkü sağ çocuk null olmadığı için buraya girmiş, left null, demek ki sadece sağ çocuğu var. Burada da silme yöntemi aynı. Bu sefer de sağ tarafta bir atlama yapıyoruz. Evet, else durumu aslında hiç çocuğu olmaması durumu ilk kısma girer. Bir çocuğu olma durumu buraya veya buraya girer. İki çocuğu olma durumu da else'e girecektir. Yani silinecek düğümün iki çocuğu varsa demek ki artık bu del not değişecektir. Çünkü biz alttaki bir şeyi getirmemiz lazım. Evet, burada yapacağımız şey bu del node'a subnode'un left'ini verelim. Demek ki solun en sağına gidecek. Çünkü burada iki yönden birini seçmeniz lazım. Ya sağın en solundakini getireceksiniz ya da solun en sağındakini. Burada tercih edilen yöntem nedir? Solun en sağındakini getirmek. Ve tabii ki aşağı doğru inerken mesela solun en sağında aşağı doğru, bu silinecek düğüm 30'du. Solun en sağında aşağı doğru inmeye çalışıyorum. Aynı zamanda parent ile birlikte inmemiz lazım ki bu şey gibi düşünün. Tek yönlü bağlı listede bir öncesine yerleşmeden bağlama işlemini yapamayız. Onun için burada bir tane de parent diye bir gösterici tanımlıyorum. Ve bu parent'ta aşağı indikçe sürekli bir üst düğümde duracak. O zaman ben şu an subnode left'teysem parent nerededir? Subnode'dadır. Şimdi buradaki örnekte 30'u siliyorsak subnode budur. Çünkü sil diye bunu gönderdi. Subnode budur. O zaman subnode'un left'i bu aşağı inmişiz demektir. O zaman halen parent da burası. Parent burası, del node'u aşağı indirdik. Bir aşağı indirdik. Subnode'un left'ini del node'a verdik. Dolayısıyla silinecek düğüm bir sola indi. Parent halen 30'u gösteriyor. Ve bu şekilde while döngüsüyle en sağa kadar inmem lazım. Dolayısıyla bu silinecek düğümün right'ı null'a eşit olmadığı sürece, null'a eşitse en sağa indim demektir. En sağa doğru ilerliyoruz ve ilerlerken parent'lı her ikisini birden aşağı indiriyoruz. Bir aşağı iniyorlar. Bu del node oluyor, sonra silinecek düğümü de bir aşağı indirmiş oluyoruz. Del node bir aşağı nasıl indireceğiz? Sağ çocuğunu ona atayarak. Bu şekilde aşağı doğru iniyor. Yani diyelim ki şöyle bir şey olsaydı. Evet, böyle bir şey olduğunu düşünün ve biz şu x'i sileceğiz. O zaman solun en sağına inmem lazım. Ta ki bunun sağına al ya burası. Dolayısıyla burada durmuş olacak. Ve burada durunca del node burada duracak. Parent da bir üstünde duracak. Bu şekilde iniyoruz çünkü aşağı doğru. Parent da bir üstünde duracak şekilde while döngüsünden çıkar. Ve şimdi burada yapacağım şey nedir? Subnode data'ya silinecek düğümün datası aktarılıyor. Ne demiştik? Biz aslında gerçek düğümü değil de aşağıdaki düğümün verisini taşıyoruz. Yani burada diyelim ki işte A vardı. A'yı buraya taşıyıp aslında X'i silmiş olduk. Şimdi bizim aşağıdaki A'yı silmemiz lazım. Çünkü 2 tane A oldu. Burada veriyi taşıma işlemini yapmış olduk.
Burada yalnız bir koşulumuz var. Onu bahsetmemiz lazım. Parent eğer subnode'a eşit olacak şekilde döngüden çıkmışsa. Bu ne anlama geliyor? Yani şuraya bakacak olursak parent subnode'a eşit şekilde çıkmış. Demek ki 4'ün hiç sağı yoksa böyle bir durum oluşabilir. Yani 22 tarafının olmadığını düşünün. 4'ün sağ çocuğunun olmadığını düşünün. Bu durumda while döngüsü hiç çalışmayacak ve çıkacaktır. Ve parent subnode'un üstünde kalacaktır. Bu böyle bir koşulda solun hiç sağı yok. Yani demek ki direkt sol aslında burada işlem görecektir. Eğer parent subnode'a eşitse subnode'un left'ine ben silinecek düğümün left'ini atıyorum. Çünkü sağ yok. Yani sağın olmadığını düşünün. Böyle bir durumda durdu. 2'yi kaybetmemek için şunu şuraya atamamız gerekiyor ki yoksa aşağıdaki 4'ün aşağısındaki ağacı kaybederiz. Onun için böyle bir atamayı burada yapmış oluyoruz. Else durumunda ise en az bir tane sağ vardır. Dolayısıyla burada yapacağımız şey parent'ın sağına silinecek düğümün solunu atıyorum. Çünkü daha sağ yok. En sağına gitmişiz zaten. Solundaki ağacı kaybetmemek için parent'ın right'ını düşünün ki şöyle bir durumdayız. Ve burada bu şekilde ağaç büyük devam ediyor. Biz buradan solun en sağına indik ve bunu sileceğiz ama bu siyah düğümü silersek sol tarafındaki ağaç komple kaybolur. İşte bunu yapmamak için bunu buraya bağlıyoruz. Sonuçta bir sıkıntı olmuyor ve del nodun gösterdiği düğümü silebiliriz. O del nodun sol altındaki ağacı kaybetmemek için parent'ın right'ına del nodun left'ini bağlıyorum ve bu şekilde aslında silme işlemini tamamlamış olacağız. Bu iki düğümün silinme durumuydu. Silinecek her türlü silinecek düğümün ne olduğu del notta belirtilmiş. Dolayısıyla bunu siliyorum. Yani if'e de girse, else'e de girse, else'e de girse en sonunda del not isimli göstericinin gösterdiği düğümü siliyorum ve burada artık true'u döndürüyorum. Bu düğümü sildiğini belirtiyor. Nerede çağrılmıştı? Burada. Bu da yukarıya true'u döndürerek silebildiğini söylüyor. O zaman delete ifadesinde yapacağımız şey demin yazdığımız fonksiyonu çağırmak aslında. Search and delete fonksiyonu çağırıyoruz ve item'ı gönderiyorum. Eğer bu tabii item'ı göndereceğiz ama nereden başlayacak aramaya? Kökten başlayacak. Ve eğer bu false döndürürse ki silinemeyecek bir düğüm yani olmayan bir düğüm sil diye gönderilemez normalde. Onun için burada bizim hatayı fırlatmamız gerekiyor. Zaten eğer true döndüyse veriyi sildi demektir ve bu şekilde silme işlemi tamamlanır. Ekleme silme işlemleri tamam. İkili arama ağacının asıl görevi nedir? Arama işlemidir. O zaman onu da yazalım buraya. Bu verinin olup olmadığını sorguluyor. Aslında ekleme işleminde yaptığımız şey benzer bir şey aslında. Dolayısıyla buna benzer bir şey burada da yapabiliriz. Bu çünkü aslında ne yapıyordu? Burada ekleme işlemi vardı. O zaman şu fonksiyonu kopyalayıp şu alta search şeklinde bırakırım ve eğer zaten subnode nul'sa return false olacak. Böyle bir düğüm yok demektir. Buraya bool ifadesini koyabiliriz. Küçükse işte bu tarafta return sol tarafta arayacak. Büyükse sağ tarafta arayacak. Else durumundaysa eşit demektir. Burada da true döndürecek. Yani bu yine öz yinelemeli fonksiyonun iki tane durma kuralı var. Boş bir noktaya gelmesi ya da veriyi bulması. Diğer ikisinde de aşağı doğru ağacın aşağı doğru verinin büyük veya küçüklüğüne göre aşağı doğru inmeye devam ediyor. Dolayısıyla search fonksiyonunu aşağıdaki search fonksiyonundan çağıracağız ve search'ün döndürdüğü bizim için bulup ya da bulmama durumu olacak. Ve item'ı da kökten başlayarak bu veri bu ağaçta var mı yok mu? Olmayan bir veri buraya gönderilebilir. Çünkü bu arama fonksiyonu dolayısıyla true ya da false döndürebilecektir. Evet, bir de yükseklik fonksiyonu vardı. Yükseklik fonksiyonu dışarıdan sorulduğuna göre kökün yüksekliği soruluyordur. Yani ağacın yüksekliği demek kökün yüksekliği demektir. Bu da şu mantıkta ilerleyecektir. Yine ben yukarıya bir tane daha height fonksiyonunu private alana yazıyorum. Ve bu bir düğümün yüksekliğini bize verebilecek bir fonksiyon. Ama dışarıdan çağrıldığı için kökün yüksekliği istendiği için benim yaptığım tek şey aslında yukarıdaki fonksiyonu çağırıp kökün yüksekliğini sormak. Ve
Bu fonksiyonda nasıl aslında bunu dediğim gibi daha önceki dizi üzerinde ikili arama ağacının gerçekleştirilmesi kısmında anlatmıştık. Yine bir öz yinelemeli olarak her düğüm çocuklarına yüksekliği soracaktır ve bu şekilde aşağı doğru yapraklara kadar inecektir. Yapraklar da çocuklarına sorduğu zaman boş bir noktanın, yani olmayan, null olan bir şeyin -1 olarak kabul ediyoruz ve -1 yukarıya doğru. Bu da hangisi büyükse onu alıp üzerine 1 ekleyip işte 0 yaptı mesela. İki taraftan değerler 1'e 0 geldi, 1'e 1 geldi. Ebeveyn ne yapıyor? Yüksek olanı alıp, çünkü iki çocuk size yükseklik değeri getirmiş. Hangisi daha fazlaysa onu alıyorsunuz. Ve onun üzerine 1 ekliyorsunuz çünkü siz daha yukarıda, yani ebeveyn olarak daha yukarıdaki bir seviyedesiniz. O zaman bunun durma noktası null olma kısmıdır. Yani eğer subnode boş bir noktaya gelmişsek hesaplama doğru çıkabilmesi için buradan -1 gönderiyoruz. Ve bizim öz yinelemeli fonksiyonumuz şunu yapıyor. Her düğüm sol ve sağ çocuğun yüksekliğini istiyor. Yani subnode left sol çocuğu ve sağ çocuğunu istiyor. Tabii ki bunu max diye hazır bir fonksiyona gönderiyoruz. İki tane parametreden hangisi büyükse onu bize getirir. Şimdi bu sol ve sağın istedi ama bu fonksiyonu tekrar çağırdılar. O da sol ve sağ, o da sol ve sağ. Dolayısıyla kökten başlayarak bütün düğümlerin yükseklikleri aşağı doğru sorulacaktır. En son null'a geldiğimiz zaman -1 ile yukarı doğru maksimum olanı 1 ekleyerek çıkacak ve kökün yüksekliği hesaplanmış olarak bize dönecektir. Bu da ağacın yüksekliği demektir. Ve her düğüm için dediğim gibi hangisi yüksekse sol veya sağ çocuğun, onu alıyoruz maksimum fonksiyonu ve üzerine 1 ekliyoruz. Bu da bu düğümün yüksekliği oluyor. Öz yinelemenin kolaylığı burada yatıyor işte, 1-2 satırda aslında çok detaylı bir kodu yazabiliyoruz. Evet, bir de ağacın bir çağrımda temizlenebilmesini sağlayacak clear fonksiyonu gerekebilir. Bu da nasıl silebilir aslında? Elinin altında ne var? Kök var. O zaman ağaç tamamen boş olana kadar is empty olmadığı sürece ne yapacaktır? Düğüm sil fonksiyonunu çağıracaktır. Ve düğüm sil fonksiyonuna kökü silmesi için gönderecektir. Ve bu şekilde sürekli kökü silerek devam edersek bütün ağacı temizlemiş oluruz. Yıkıcı fonksiyonda da çöp oluşmaması için ne yapıyoruz? Bütün düğümleri silmemiz lazım. İşte zaten clear fonksiyonunda onu yaptığı için clear fonksiyonunu çağırıyorum. Evet, ağaçlarda dolaşım kaldı aslında. 4 farklı dolaşımdan bahsetmiştik. Bunlar neydi? In order dolaşım, pre-order, post-order ve level order dolaşım. Önce in order'ı yapacak olursak bu aslında yukarıdaki in order fonksiyonunu çağıracak aynı mantıkla. Çünkü bu in order fonksiyonu hangi düğümden in order dolaşma gerektiğini soracaktır. Ve buraya subnode yazdığımız zaman dolayısıyla eğer subnode null değilse bu süreç devam edebilir. Yoksa null bir yere geldiysek dolaşma tamamlanmış demektir. Bu da durma kuralı oluyor. In order neydi? Önce sol çocuk, sonra düğümün kendisi, sonra sağ çocuk. Yani diyor ki önce sol çocuğu in order dolaş. Önce sol çocuğu in order dolaşıyoruz. Left. Daha sonra düğümün kendisini ekrana yazıyoruz. Ve daha sonra da sağ çocuğu in order dolaşıyoruz. Bundan ibaret aslında. Şu in order'ı aşağıdaki çağıracaktır ve diyecektir ki kökten başla dolaşmaya şeklinde. Dolayısıyla ben bu fonksiyonu pre-order, post-order için kullanacağım. Pre-order, post-order için ve bu pre-order'da aynı şekilde yukarıdaki yazacağımız pre-order'ı, post-order'da yukarıda yazacağımız post-order fonksiyonunu çağırıp kökü gönderecektir. Şu in order'ı kopyalayıp pre-order ve post-order olarak değiştirebiliriz. Pre-order fonksiyonunu bu şekilde değiştirdim. Yine post-order fonksiyonunu şöyle değiştiriyoruz. Tabii pre-order'da nedir? Önce düğümün kendisi. O zaman bu düğümün kendisini yazdığımız yeri çocuklardan üstüne alıyoruz. Yine aynı şekilde post-order'da da önce çocuklar olduğu için çocuklardan sonra düğümün kendisini ekrana yazıyoruz. Sadece gördüğünüz gibi satırların yerini değiştirmem bambaşka bir dolaşım şekline aslında getirmemi sağlamış oldu. Ve aşağıdan bunlar yukarıda yazmış olduğumuz fonksiyonu çağırarak kökten başlayarak dolaşmasını sağlıyorlar. Bir de level order vardı ve level order dizi üzerinde gerçekleştirdiğimiz zaman aslında çok basit bir dolaşım şekliydi. Fakat burada
bu kadar basit olmayacaktır. Level order seviye seviye ağacın dolaşılmasıdır. Dışarıdan level order dolaş diye geldi ve ben bunu nasıl yapmam gerekiyor? Ben yine bir fonksiyonu fazladan yazacağım ama bize önce bir yükseklik lazım. Çünkü biz ne kadar aşağı ineceğiz bunu bilebilmemiz için ağacın yüksekliğini bilmemiz gerekiyor. Yüksekliği aslında seviye seviye, çünkü yükseklik 4 ise mesela işte 1. 2. 3. 4. seviye diyerek aşağı inebiliriz. Şimdi for döngüsüyle ben buna level diyebilirim. İşte sıfırdan başla. Level yüksekliğe küçük eşit olacak şekilde devam edecektir ve her yazdırdıktan sonra da seviyeyi bir arttırıyoruz. Ve bu print level fonksiyonunu birazdan yazacağımız bu fonksiyonu yazacak. Bu fonksiyonun görevi şu: belirtilen seviyedeki sadece düğümleri yazar. Yani işte 15. seviyesi, o 15. seviyeye inene kadar bütün düğümler kendi çocuklarını çağırarak aşağı öz inelemeli olarak inerler. Ve her düğüm kontrol eder. İşte 15'ten geriye doğru sayıyorduk. 0 olduysak demek ki 15. seviyeye geldik. Çünkü 15'ten geriye doğru sayarak aşağı inmiştik. Şimdi herkes bulunduğu düğümü yazacak şekilde böyle bir aslında mantık uyguluyoruz. Kökten başlayarak, çünkü level order kökten başlar yazmaya ve önce mesela 0. seviye sonra 1. seviye şeklinde bu fonksiyona neyi yazması gerektiğini gönderiyoruz. O zaman print level tabii ki yine private alanda olması gereken bir fonksiyon. Yine alt düğüm şeklinde alıyor ve kaçıncı seviye olduğunu yazdırılması gereken, bunu da parametre olarak alıyor. Şimdi bu da bir sonuçta öz yinelemeli bir çağrım olduğu için durma noktası nedir? Subnode eğer null'a gelmişse burada yapabilecek bir şey yok. Return diyoruz. Burada yazılabilecek bir şey yok. Çünkü boş bir noktaya gelmişiz. Eğer sıfıra gelmişse, ki bu da bir durma noktasıdır. Dedi mesela 5. seviyeye yazın dedi. Biz bunu bir sayaç gibi kullandık. 5'ten başladık yukarıda. 5, 4, 3, 2, 0 dediğimiz an aslında biz 5. seviyeye inmiş oluyoruz. Dolayısıyla oradakileri yazıyoruz. Yani level 0 olduğu zaman üzerinde bulunan düğümün verisini yaz diyoruz. Bu şekilde arada da bir boşluk bırakarak. Else kısmı nedir? Halen tam istediğimiz seviyeye inmedik. Dolayısıyla aşağı doğru çağırmalar devam edecektir. Hem sol çocuk için hem sağ çocuk için aşağı doğru ineceğiz. Sol çocuk dedik ama önce sol çocuk niye? Level order soldan sağa doğru yazdırdığı için. Sağa üstte alırsanız bu sefer sağdan sola doğru yazmaya başlarsınız. Önce sol dedik ve bir aşağı indiğimiz için sayaç gibi kullandığımız level'ı da değerini bir azaltmış oluyoruz. Yine sağ çocuk için aynısını çağırıyorum ve burada da yine bir seviye aşağı indiğimiz için seviyeyi bir azaltıyorum. Bu sayede dediğim gibi seviye o noktaya geldiğimiz zaman üzerine bulunduğumuz bütün fonksiyonlar artık çağrılmıştı iç içe. Onlara üzerine bulunduğu bütün düğümleri ekrana yazacaktır. Bu da level order bunu kullanarak bütün ağacı level order olarak yazmayı sağlayacaktır. Evet, dolaşımlar da bitti. Temizleme, ekleme, silme, arama, bütün hepsini aslında yazmış olduk. Şimdi de deneme kısmını, testi yazalım. Evet, SRC klasörüne gelip burada test CPP'yi açarsak demin yazmış olduğumuz başlık dosyasını ekliyorum ve bir tane tam sayılardan oluşan bir ağaç oluşturuyorum ve sayıları ekleyelim. İşte mesela 18 ekledik. Birkaç tane sayı ekleyeceğiz. İşte 18, 5, 2, 78, 50, 45, 11 ve 76 diyelim mesela. Bunları ekledikten sonra ağacı mesela in order dolaşalım. In order, pre-order, post-order ve level order. Evet, bu şekilde ekleme işleminden sonra bunları yazdık. Daha sonra da ağacın kökünü silelim. 18 ilk eklenen veri kök olduğu için 18'i siliyorum. Daha sonra bu silme işleminden sonra diye bir çizgi ekledik mesela buraya. Tekrar bunları dolaşıyorum. Ve burada ağacın yüksekliğinde bakalım. Bundan sonra da ağacı iade edebiliriz. Evet, make dosyasını da bu şekilde yazmış olduk. Evet, şu ikili arama ağacının şu kısmında şuralarda item göndermemiz gerekiyordu. Data olarak göndermişiz. Yine aynı şekilde şuralarda da item olması gerekiyor. Şimdi ana klasöre gelip cmd yazıp konsolu açalım.
ve bu derleyelim. Evet, görüldüğü üzere biz burada test kısmını yine açacak olursak sayılarımız şunlardı ve in order zaten küçükten büyüğe sıralı demektir aslında. Ve biz burada çizgilerden sonra neyi sildik? Kökü sildik. Kök 18'di. Bu şekilde bir yapıya dönüştü. Tabi burada hani en azından test etme amaçlı şöyle yapabiliriz. Oluşan ağaç nedir aslında? 18. Soluna 5 geliyor. Yine bunun soluna 2 geliyor. Daha sonra 78, 50, 45, 11 ve 76. Dolayısıyla bunun işte mesela sadece pre-order olarak yazacak olursak 18, 5, 2, 11, 78, 50, 45 ve 76. Evet, bunu kontrol edecek olursak pre-order 18, 5, 2, 11, 78, 50, 45, 76 şeklinde ve 18'i sildiği zaman ne yapıyor aslında burada bizim algoritmamıza göre? Solun en sağına gidiyor. Yani 11'i getirip buraya yazacaktır. Ve 11 düğümü hiç çocuğu olmadığı için direkt silinecek. Daha sonra bunu post order okuduğu kısmına bakalım. Post order'da neydi? Önce çocuklardı. Dolayısıyla 2, daha sonra 5, daha sonra 45, 76. Önce çocuklar sonra düğümün kendisi olduğu için bu şekilde bir okuma gerçekleşmiş oluyor. Bu da post order'da olması gereken sıralama, yani şuradaki sıralama olması gerekiyor. 2, 5, 45, 76, 50, 78, 11 doğru ve silindikten sonra yüksekliğimiz kaçtır? Bizim 3 olduğu da burada açıkça görünüyor. Kökten ulaşabilen en uzaktaki nedir? Düğme olan kenar sayısıdır. Bu da 3'tür. Ve bu şekilde de kodun doğruluğunu görmüş oluyoruz. Bu videoda kısaca bağıl olarak gerçekleştirilen ikili arama ağacını C++ program dillerini kullanarak nasıl yazabiliriz bunu göstermiş olduk. Silme kodunu özellikle orada silme kodunda ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz ve bunları nasıl yazabiliriz bunlardan bahsetmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.